Smeagol'un evine bir gecede ikinci defa hoş geldiniz. Normalde biliyorsunuz çarşamba günleri ve pazar günleri birer video çıkartıyorum. Ancak bu çarşamba bu Mavi Büyücüler videosu bir bonus video. Bir YouTube izleyicimin istediği, talep ettiği bir şeydi. Ben o zaman evet dedim ama araya bayağı bir zaman girdiği için Mavi Büyücülerle ilgili videoyu çıkartamamıştım. Şimdi onu yapacağım. Kısa bir video olduğu için de bonus olarak bu çarşamba grubun içine eklemek istedim. Asıl videomuz Smaug'la ilgili ama Mavi Büyücüler'de onun yanında bonus video olarak geliyorlar. Smeagol'un elinde o iki isterinin ne olduğunu, kim olduğunu öğreneceğimiz videoya başlayalım diyorum. İyi seyirler. Öncelikle söylemek isterim ki hikayeleri biraz karışık. Bunu baştan bir kabullenelim. Silmarillion'un 5. ve en son bölümü olan Güç Yüzükleri ve 3. Çağ isimli o bölümde Kurumo, Mithrandir ve Eyvandir dışında 2 tane daha isterinin olduğundan bahsediliyor. Ve bunların da Orta Dünya'ya gönderildiği söyleniyor Tolkien'in kendi notlarında. Bu iki büyücünün Valinor'daki isimlerinin de Alatar ve Paladino olduğu Bitmemiş Öyküler kitabında belirtiliyor. Bu şekilde bir isimleri olduğunu ve diğer üçüyle beraber aslında Orta Dünya'ya görevli olarak gönderilen isteriler olduklarını anlıyoruz. Ancak neden Mavi Büyücüler diye geçiyor isimleri genelde? Radagast'ın o kahverengiliği, Saruman'ın beyazlığı, Gandalf'ın da gri'nin yanında bu iki arkadaş mavi cübbeler giydikleri için, daha doğrusu Orta Dünya'ya indiklerinde seçtikleri fiziği o mavi cübbelerle süsledikleri için Mavi Büyücüler diye anıyoruz. Yoksa isimleri var aslında. Orta Dünya'ya geliş tarihleri biraz muallak. Yine bir sıkıntı var orada. Bitmemiş öykülerde o 5 isterinin biliyoruz 3. çağın 1000. yılında Orta Dünya'ya geldiği söyleniyor. İfade bu. Ancak bir alternatif Christopher Tolkien'in Orta Dünya Halkları isimli çalışmasında bize sunuluyor. Orada deniyor ki 2. çağın 1600. yılında tek yüzüğün dövüldüğü tarihte Orta Dünya'ya teşrif ettikleri bilgisi var. Yorumu size bırakıyorum. Hangisi makul, hangisi mantıklı geliyorsa o şekilde kabul edebiliriz Mavi Büyücüleri. Geliş tarihini. Evet, 5 isteri geldi dedik ama biraz açmak isterim konuyu. Alatar aslında Orome tarafından görevlendirilen bir isteri. O Orta Dünya'ya gelirken yakın dostu olan Paladino'ya kendisiyle gelmesi teklifini yapıyor ve kabul edince 2 kişi geliyorlar. Aslında 4 kişi görevlendiriliyor ama 5 kişi geliyorlar. 4 isteri yani aslında Orta Dünya'da bir şeyler yapacak ancak gelen isteri sayısı 5. Bu ikilinin görevi Doğu ve Güney'deki Easterling ve Southrons'ların üzerindeki o Sauron etkisini azaltmak. Belli oranda bazı başarılar elde ediyorlar. Belli grupları kurtarıyorlar. Ancak sayı olarak öyle sonucu değiştirecek derecede kalabalık gruplar değil bunlar. Zaten görevlerinin başarılı olmadığını bize Bitmemiş Öykülerde Tolkien sadece bir isterinin görevine sadık kalıp başarıya ulaştığını söyleyerek bir noktada ipucunu veriyor. Diyor ki bu arkadaşlar ne yazık ki başarısız oldular diyor. Konu bu, zaten kendileri hakkında öyle çok fazla acayip bilgiler olan iki karakterden bahsetmiyoruz. Yani hikayede çok detaya sahip değiller Tolkien tarafından verilen. Bu ikilinin 2 tane daha adı var. Biri Morientar, diğeri de Romestano. Ancak bunlar Orta Dünya'da onlara verilen adlar mı yoksa asıl isimlerinin devamı mı? Bu tür bir bilgi de Tolkien tarafından bize verilmiş durumda değil. Hemen
anlamı verilmiş iki ismi burada açmak isterim. Avatar nedir? Sonradan gelen anlamında bir kelime. Romestamo da doğunun yardımcısı, umudu gibi bir anlama sahip. Bu ikilinin aslında yaptıklarından çok kendilerine nasıl hitap edildiğiyle ilgili bayağı bir bilgi var. Aynı zamanda görüntülerinden dolayı Itrin Luin deniyor bu ikiliye. Tahminen bunun da herhalde o mavi görüntüleriyle ilgili bir alakası vardır ama ben anlamıyla ilgili çok bir şey bulamadım. Genel olarak bildiklerimizden biri de Hobbit hikayesinde Bilbo'nun Gandalf'a Orta Dünya'daki büyücüleri sorduğu o konuşmada, diyalogda Gandalf kendisi Radagast ve Saruman'ı belirtirken iki tane de adını hatırlamadığı mavi büyücü olduğunu söylüyor. Ya aslına bakarsanız hikayenin biraz üvey çocuğu diyebileceğimiz iki karakterden bahsediyoruz. Çok ciddi bilgiler yok, çok az şey söyleniyor. Nasıl hitap edeceğimizi biliyoruz ama Altar ve Paladino genelde isimleri merak edilir. O açıdan da bunu tekrar belirtmek istiyorum. Biri görevlidir, diğeri de arkadaşına yardımcı olmak için gönüllü olarak gelir. Genel hikayeleri de burada bitiyor. Umarım açıklayıcı ve doyurucu olmuştur sizler için. Smeagol'un evinde mavi büyücülerin hikayesiyle ilgili videomuz, bonus videomuz bu gecenin bu şekilde bitiyor. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum.